Herkese merhaba değerli takipçilerim. Çok güzel bir villa ile tekrardan karşınızdayız. Kanalıma hoş geldiniz. Müthiş bir villa tanıtacağım sizlere. Güzel dokunuşlara sahip, harika özellikle mobilya ve ahşap işçiliğine sahip güzel bir villa. Bapa Gölü manzaralı, her zeminden 3 katlı triplex villanın her zemininden ve odasından çok güzel manzaraya sahip olabiliyorsunuz. Kod farkı nedeniyle arkamda görmüş olduğunuz kısım çok güzel değerlendirilmiş, güzel dokunuşları var. Arkanıza yaslanın, izlemeye başlayın. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next. Havuz bölümündeyiz. Burada özellikle çok sık karşılaşmadığımız özelliklerden bir tanesi şu. Hemen şu tarafa gelip size bahçede ve havuz alanında yer alan mutfak bölümünü göstermek istiyorum. Yani otel bahçesi ve otel havuz başı konsepti olarak dizayn edilmiş. Çok güzel bir düşünce bence çünkü burası denize birazcık uzak mesafede. Ortalama 12-13 kilometre mesafesi var. Denize sürekli gitmeyip sadece burada keyif yaşamak istiyorsanız bunları düşünüp bunlara uygun bir şekilde nokta atışlar yapılmış. Bahçede bulunan özellikle şu ağacı size söylemek istiyorum. Şimdi fiyatı duyunca belki şaşırabileceksiniz villanın geneli için. Neden bu kadar pahalı ya da bu kadar pahalı mı, ucuz mu? Fiyat skalasını aklınızda oluşturabilirsiniz. Evin içinde kullanılan her malzemenin kendine özgü birinci sınıf A kalite fiyatları mevcut. Şu gördüğünüz ağacın fiyatı 50.000 lira arkadaşlar. Kendisi 30 yaşında. Skas marka ağaçtır. Aynısından yine arkada da bulunuyor. Yani bunu niye söyledin Koray? Özellikle biz ne yapacağız 50.000 liralık ağacı diyorsanız eğer. Bununla alakalı size çok kısa bir şey söyleyebilirim. Her zümrütün, her yakutun veyahut her pırlantanın değerini sadece kuyumcular bilir. Buradan bu özelliklere hakim olabilecek kuyumculara özellikle selam söyleyelim. Bahçe alanımız zeminde bulunan kısımda böyle ön tarafta yeşil bir bölüm var arkadaşlar. Bu kısım havuzdan önce kullanılabilecek bir bahçe alanı. Burada oturma düzeni kurma imkanına sahipsiniz. Güneşlenmek istiyorsanız eğer havuzun ön tarafında mermerlerle zemini döşenmiş kısmı kullanma imkanınız var. Çok da büyük bir havuzu var. Gördüğüm kadarıyla uzunlamasına bir havuz tercih edilmiş. Bunun sebebi de şu olabilir. Serinleme havuzundan ziyade en azından içinde böyle sabah sporu amaçlı yüzmek istiyorsanız uzun bir bölüm var. Kulaç atabiliyorsunuz. Çok da keyifli olabilir diye düşünüyorum. Villanın iki tarafından da aşağıya yani bahçe ve havuz bölümüne inişler var. İki kısmı da kullanabilirsiniz. Sırtı arka tarafa yani yol kısmına verilmiş. Ön tarafınız hiçbir zaman kapanmıyor. Drone görüntülerden de görüyorsunuz. Eğer doğa severler izliyorsa onlar bu zevki tadacaklardır. Sadece yakmamak için elimizden gelen hassasiyeti gösterirsek özellikle son zamanlara denk geldiğimiz orman yangınlarını da göz önünde bulundurarak yakılmazsa bu doğa asla kaybolmayacak. Sadece çok küçük bir detay vereceğim. Karşı kısımda gördüğünüz rüzgar gülleri bilenler çok iyi biliyordur. Bilmeyenler için söyleyeyim. Yakınında olanlar için bir uğultu verir. Burası o rüzgar güllerine mesafesi bayağı bir uzak. Buraya uğultu kesinlikle gelmiyor ama aşağıdaki evlere kolaylıklar dileyelim. Onların işi birazcık zor. Bu kısımdan şu en azından zeminde bulunan en alt katta bulunan kısmı size gösterebilelim. Daha sonra ana giriş orta katta kalıyor. Bu taraftan baktığınızda. Oradan tanıtıma tekrar devam ederiz. Burada sineklik ve sürgülü kapı alanından içeri giriş yapabiliyoruz. Burayı bu arada burayı şu şahıs diye devam edecektim. Ergün Bey'e çok selamlarımızı iletelim. Bizleri davet ettiği için, burayı sunma imkanı bize sağladığı için. Burada şu girişteki kısma bir masa sadece yerleştirip bırakılmış ve ön tarafta gördüğünüz gibi ıvır zıvır eşya çok fazlasıyla var. Kendisi spor merakı olduğu için özellikle arka tarafa da şu gördüğünüz alanın tamamını spor malzemelerini yerleştirmiş. Tabii belki siz bunu aldıktan sonra burayı farklı şekilde dizayn edebilirsiniz. Zeminleri seramik. Şurada ortada bir separatör bölümü var. Spor salonuyla yan tarafta şaşıracaksınız mutfak alanı var. Yani aslında bahçedeki barı da göz önünde bulundurursak 1, 2 üst katta bir mutfak daha var. Yani bulunduğunuz her yerde ihtiyacınızı giderebilin diye daha doğrusu kendi adına yapmış bunu. Tabii şu an satıyor. Bu sizin için de yapmış anlamına gelecek. Burada bir mutfak bölümü var. Orayı görebiliriz. Yani dediğim gibi bu evde her an ihtiyacınızı her yerde karşılayabilmeniz adına dokunuşlar yapılmış. Havuzdasınız, güneşlendiniz, havuzdan çıktınız ya da havuzdan önce burada girişte bir de hamam bölümü yerleştirilmiş. Oraya da bir küçük hemen girip göz atalım.
Ya bu kat biraz verimli kullanmış Ergün Bey. Kendi adına tabii ki. Çelik kapısı var burada. Şu kısımda arkadaşlar hamam bölümümüz yer alıyor. Burada kendisi bu arada 2 kişilik bir aile olduğu için sadece 2 kişiye özel yapmış burayı. Bir de duş bölümümüz var. Buradan kendisi tabii sporunu yapıp hamamda güzel bir yıkanıp ya da daha sonra havuz bölümünde güneşlenebiliyor. Bu tabii özellikle hayattan keyif almak için yapılan bölümler. Sadece şöyle birazcık arkaya çıkabilirsek, içeri çok fazla girmeyeceğim. Karşı kısım çamaşır bölümü. Orayı da özellikle hanımlar için göstermek istiyorum. Çamaşır bölümünü de o katta kullanabiliyorsunuz. Villanın bu katında dediğim gibi havuza girebiliyorsunuz, güneşlenebiliyorsunuz, spor yapabiliyorsunuz, hamam bölümünde vakit geçirebiliyorsunuz. Yukarı çıkmıyorsanız eğer mutfakta burada yemek yapabilirsiniz ya da içeceklerinizi havuz başında bulunan bar kısmında karşılayabilirsiniz. Misafirleriniz varsa burada vakit geçirebilirsiniz. En güzeli de sabah, öğle, akşam, gece aslında üst 2 katı boşuna mı yapmışlar? Boşuna yapmışlar gibi. Tamamıyla vaktinizi burada geçirme imkanınız var. Çok güzel bir villa. Vakit kaybetmeyelim. Orta kattan yani ana girişten tanıtımımıza devam edelim. Evet arkadaşlar, villamızın girişine geldik. Şuradan çelik kapıdan girdiğinizde hemen sağ tarafta merdivenler var. Merdivenler ahşap ve demirle olarak birleştirilmiş. Sanırsam bu kayın ağacı olması gerekiyor. Ceviz de olabilir, tam emin olamadım. Yapay bildiğiniz medefeler ya da suntalar değil, aşağıda söylediğim gibi mobilyalar özellikle kaliteli ağaçlardan tercih edilmiş. Bu arada zeminden de yine devam edersek bu şey olması gerekiyor. Kronospan bir madde olması gerekiyor bu parkeler. Normalinden 2 milim daha kalındır. Bu size aslında evladiyelik bir kullanım hakkı size tanımış olur. Girişte bir tane ayna var, hemen yanında şöyle separatörler, salonla giriş tarafı ayrılmış arkadaşlar. Burada da böyle bir ayakkabılık dizayn edilmiş. Yine ağacı büyük ihtimalle aslında kayında olabilir. Bu kayın ağacı büyük ihtimalle tercih etmişler. Girişte bir yatak odası var, oraya gireceğiz. Salon bölümündeyiz. Geniş bir salon var arkadaşlar. Ortada şömine bölümü, TV ünitesi, oturma grubu dizayn edilmiş. Ön tarafında fazlaca geniş bir teras alanı bulunuyor. Şöyle şömineyi de size gösterelim. Şöminenin üst tarafında menfez sistemi var. Menfez sistemi yukarıda sanırsam sadece ana yatak odasına bağlanıyor. Tam emin olamadım. Oraya da çıkınca bakarız. Yine ahşap güneş ışığı renginde bir avize burada kullanılmış. TV ünitesi hemen karşıda. Zarif ince bir TV ünitesi. Üzerinde kliması. Bunun dediğim gibi ahşap mobilya malzemelerinin tamamı kaliteli ağaçlardan tercih edilmiş arkadaşlar. Bu aslında çok fazla gördüğümüz bir durum değil. O yüzden standart yapıların dışında tamamen keyfe odaklı, aslında lükse odaklı bir dizayn burada mimari kendini göstermiş. Mutfak alanımız çok keyifli görünüyor. Ortada bir ada mutfağımız var. Yine bar sandalyeleri yanında. Karşı tarafta tezgahımız başlıyor. Şöyle L bir tezgah var. Mutfak dolapların tamamı lake rengi de bu rengi bilmiyorum. Turkuaz deyip geçmeyeceğim. O yüzden net olarak renklerin karşılığını bilmediğim için bilenler varsa yoruma yazarsa sevinirim. Bu arada videonun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer bir abone ol butonuna basıp bizi takip etmeyi de sakın ihmal etmeyin. Mutfağa da ortadan bir böyle avize indirilmiş arkadaşlar. Fırın tamamen bir kişi boyutunda. Dolaplar ve beyaz eşyaların tamamı gizli. Şöyle kulplardan açıp kullanabiliyorsunuz. Buna farklı bir isim veriyorlar ama ben onu şu an aklıma gelmedi. Yalan söylemek istemiyorum. Şu an aklıma gelmedi. Keza şurada da bulaşık makinesi. Yani bunların hepsi gizli. Ama diğerleri de normal kullandığınız çekmeceler, bulum sistemleri büyük ihtimalle. Karşı tarafta yer alanlar sıva değil arkadaşlar. Şunlar tuğla. Taş görünümü verilmiş. Normalde maliyetten kaçmak için bunları sıvı olarak da yapıyorlar. Böyle bir baskısıyla çek bırak yapıyorlar ama burada ondan kaçınmamış. Orijinal tuğla kullanmışlar. Davlumbazı ve ocağı yanında şurada pencere alanı bulunuyor. Evyenin hemen üst tarafında beyaz bir tezgah var. Bu Chimstone büyük ihtimalle. Chimstone bir tezgahımız burada yerini almış. Bakıyorum fazla böyle bir abartıya kaçmamışlar. Sadelikten yan olmuşlar. Ve mutfakta bir mutfak var. Bunu da çektiğimiz bir önceki videoları izlediyseniz eğer hiç karşılaştığımız bir durum değil. İtiraf etmek gerekirse mutfakta ilk defa mutfağa özgü bir balkon alanıyla karşı karşıyayız. Havuzu ve bahçeyi görebiliyorsunuz. Yine karşıdan 10 numara 5 yıldız bir Bafa Gölü manzarası var. Mutfak ve salon alanımız çok güzel. Terasa doğru şöyle bir geçiş yapalım. Teras alanında görmenizi istiyorum. Sinekliklerin arkasında hemen otomatik panjur sistemi var.
Güvenlik kamerası yine aklıma gelmişken söyleyeyim, evin tamamında yer alıyor. Hatta şurada iç tarafa dahi bir güvenlik kamera sistemi yerleştirilmiş. Çünkü evin içindeki eşyalar oldukça kaliteli. Aşağıda söylediğim gibi ağaçlar bile kaliteli ki gerçi ağacı söküp götürmezler ama götürseler de iyi para yapar. Güzel bir teras alanı var burada, tahminen 40-50 metrekare. Geniş bir oturma düzeni burada sağlayabiliyorsunuz. Aslında burası sağdan soldan ya da önden önünüzün asla kapanmayacağı bir manzara olduğu için teras kullanım alanı tam da amacına uygun olmuş. Salondan çıkıp kullanma imkanına sahipsiniz. Giriş katta bir yatak odası var demiştik. Onu da gösterelim ve tanıtıma devam edelim. Evet arkadaşlar, giriş katta bulunan yatak odamızın içerisine giriyoruz. Kapı, lake kapı ve şu çerçevesine dahi kaliteli bir ağaç işçiliği kullanılmış. Misafir odası olarak dizayn edilmiş. Bu yüzden sade, fazla eşya yok. Çift kişilik bir yatak odası var. Bir tane elbise dolabı. Yine buranın da kendine özgü, ki her odanın mutfağın dahi bir balkon koymuşlar. Buranın da kendine özel bir balkon alanı var. Geniş bir balkon alanı. Giriş katta son olarak bir tane ortak banyo alanı var. Orayı da görüp hemen üst kattan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, burası da giriş katta bulunan ortak banyo alanımız. Antresit diyebiliriz aslında. Evet, antresit bir kaplama var dolaplarda. Şurada hemen bir duş bölümü, ortada bir niş alanı. Onun hemen üstünde havalandırması bulunuyor. Ortak bir banyo için yeterli olacak seviyede. Şu merdivenlere çok takıldım. Çok hoşuma gitti. Aslında evin içinin tamamında böyle bir güzel bir bağ evi havası estirmişler. Tabii bunların hepsini de marangoz işçiliğiyle ve doğal ağaçlarla yapmışlar. Üst kata çıkalım bakalım. Üst katta bizi ne bekliyor? Merdivenlerden çıkarken merdiven cephesinde görmüşsünüzdür. Yine tuğla detayı gözünüze çarpıyor. Şurada bir terasçık, böyle bir balkon konuşması yapılacak bir bölüm var. Şurada ceviz ağacından çok güzel bir büfe bulunuyor. Üzerinde çok şık, ince işçilikle oyulmuş bir aynamız var. Şimdi ilk olarak bu kısımdaki odadan devam etmek istiyorum. En son ebeveyn odasına giriş yapacağım. Aşağıda gördüğünüz misafir odasının aslında birebir aynısı. Burada gömme bir dolabı var. Tek kişilik bir yatak odası, genç odası olarak da düşünülmüş olabilir. Yine misafir odası olarak da düşünülmüş olabilir. Her odanın kliması da bulunuyor. Her odanın aşağıda söylediğim gibi balkonu da bulunuyor. Bulunmaz bir nimet. Çok güzel bir manzara. Akşam görüntüsü özellikle çok hoşunuza gidecek eminim. Çok güzel bir görüntüye sahip. Burada da zeminler parke. Ortak bir banyo bölümü var. Arkadaşlar, ideal boyutlarda bir banyo bölümü. Birebir aynı, her şey aynı, değiştirilmemiş. Sadece burada şu duş kabininin ismini unuttum. Yalan söylemeyeyim, gerçekten unuttum. Şöyle yarım olarak düşünüyorlar. Aşağıda küçük bir meyili var. Kapısı yok, açık bulunuyor. O meyilden giderden duş aldığınızda su akıp gidebiliyor. Ortada bir yatak odası daha var. Aslında buraya girmesem de olur. Şöyle hemen bir göz gezdirirsek birebir aynı. Çok fazla da vakit kaybetmek istemiyorum. 3 oda, 4 oda. 4. odamızın şimdi içine gireceğiz. Burası evin en çok sevdiğim bölümlerinden bir tanesi. Sadece şu kısım boş bırakılmış. Burada bir priz alanı var. Üzerinde bir duvar apliği var. Burada acaba bir makyaj bölümü olarak düzenlenmiş olabilir mi? Olabilir. Belki de o yüzden düzenlemişlerdir. Çok şık bir yatak var. Sade, göze hoş görünen bir ağaç işçiliğiyle yatak başlığı, yan taraflarında da komodinleri düzenlenmiş. Yatağın yan tarafında Fransız balkonu var. Buna rağmen bir de bu kısımda geniş bir balkon var. Hiçbir bölüm boş geçilmemiş. Burası da çalışma bölümü olarak dizayn edilmiş. Şu ince ağaç bile arkadaşlar, abartmıyorum, 50.000 liraya şu an şu ağacı bulup alamazsınız. Küçücük masa için söylüyorum ki evin tamamında bulunan mobilyaları aklınızda düşünebilirsiniz. Bu yatak odasının giyinme bölümü de var. Hemen çok geçmeden şurayı göstermek istiyorum. Aşağıda şöminenin menfez sisteminin çıktığı odayı söylemiştim, buldum. Yani direkt kendi odalarına bağlamışlar. Yani önce can sonra canan demişler. Misafirleri düşünmemişler. Direkt bu kısmı akıyor aşağıdaki şöminenin ısısı. Odanın kendine ait bir giyinme bölümü bulunuyor. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten ev sahibinin kendisi de eşyalarını buraya yerleştirdiği için fazla da görüntü vermek istemiyorum. Sadece kabataslak görebilin diye. Burada kendine ait ebeveyn banyosu var. Banyoda benim her zaman özellikle dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi 2 tane lavabo alanı. Yeşil lavabolar ve gold rengi musluklar tercih edilmiş. Şık bir banyo alanı. Geniş bir duş bölümü var. Evin içinde hiçbir alan boş değil. Dışındaki asla boş değil. Çok güzel manzaraya sahip. 4+1 müstakil havuzlu. Yine sizler için lüks bir villa gezdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki videolar için kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.